Merhaba arkadaşlar, RPG oyunu yapmaya devam ediyoruz. Bu videoda birazcık yapay zeka ile uğraşacağız. Bir önceki videoda da mouse'un imleç ayarlarını düzenlemiştik. Ancak videoda birazcık sıkıntılarımız oldu. İşte sesle ilgili büyük bir problem vardı. Onun dışında facecam ile ilgili bir sıkıntı yaşamıştım. Facecam'i çok büyük koymuşum. Hala alışamadım. Dolayısıyla şu anda kullanmıyorum zaten. Video çekimini bayağı yavaşlatıyor. İşte yeterli ışık olmadığı için arka plan siyah çıkıyor. Ondan dolayı işte renkleri yeşil rengi kaldıramıyorsun falan. Hani uğraşanlar bilir. Önce karakterimizi değiştireceğiz. Bu arada bu düşman karakteri önceki videoda atmıştık. Ancak bu karakteri kullanmayacağız. Çünkü sadece bunu işte üstüne geldiğim zaman kırmızı renk gözüksün diye şu layer kısmını kullandık. Yani sadece görseli tamamlasın diyeydi. Şimdi yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Bunun ismini karakter diyeceğim. Masa üstünde ben bu RPG oyun için iki tane karakter bulmuştum. Bunların bir tanesini düşman için kullanacağız. Diğerinde player'ı değiştireceğiz. Player'ı neden değiştiriyoruz? Biz bu modeli kullanıyoruz. Ben açıkçası sevdiğim bir modeldi. Görünüş olarak güzel bir model. Ama bunun üstüne animasyon eklememiz zor. Hani sıfırdan animasyon ekleriz. Dersler için çok uzun olur. Sıkıntı o açıkçası. Dolayısıyla hazır animasyonlu bir karakter kullanmayı tercih ettim. Animasyonlar da şurada. Yani bu kadar animasyon var. Bunları tek tek eklememiz bayağı vakit alır. Şimdi bu karakterlerimi buraya yükledim. Öncelikle bunun ayarını yapmam lazım. Şöyle iki tane daha klasör oluşturayım. Buna player dedim. Şunu kopyalayayım. Bu da düşman karakterler olacak. Şimdi birer tane üzerinde çalışacağız. Onların düşman karakterlerini yavaş yavaş arttırabiliriz. İlk prototipi tamamladıktan sonra. Şimdi modelime tıklıyorum. Bu materyal kısmına geldim. Use Embedded Material. Üsttekine tıkladım. Apply dediğim zaman bu karakterin beyaz görünümü gidecek. Kendi skinlerini kullanmış olacak. Fix Now diyoruz. Ondan sonra Rig kısmına geldik. Bunun humanoid bir karakter olduğunu bilgisayar algılasın. Daha doğrusu editörümüz algılasın. Apply dedim. Sonra Configure dedikten sonra yani diyor değişiklikler kaydedilsin mi? Save diyelim. Çok önemli değil. Sonra bu rig ayarları zaten otomatik yapılıyor. Player'ıma tekrar geldim. Rig ayarları otomatik yapıldığı için biz uğraşmıyoruz. Onu editör zaten kendi bizim için yapıyor. Yani oyun editörünün avantajı bu zaten birçok şeyi bizim için rahatlıkla yapması. Diğer düşman karakterime de geldim. Aynı işlemleri yapacağım. Rig kısmına geldim. Bu da humanoid olacak. Sonra configure dedim. Şu anki pozisyon T pozisyonu olarak geçiyor. Hani bir ek bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Tekrardan bu sahneye attı beni. Sonra player'a tıklayıp sahneme geri döndüm. Şimdi madem bu klasördeyiz önce düşmanı ekleyelim. Düşmanımı şuradan tutup sahneye atıyorum. Ondan sonra şurada transform kısmından şu küçük anahtara tıkladım. Copy component dedim. Buradaki bütün x, y, z koordinatlarını kopyaladı. Şu enemy'yi silebiliriz. Buna hiç ihtiyacımız yok. Player'a tıkladım. Paste dedim. Bu sefer iç içe geçtiler. Yani bütün özelliklerini onu üstüne almış oldu. Ondan sonra player'ın içindeki bu bütün alttaki şeyleri işte body kısımları vesaire onları sildim. Bu düşman karakterimi
altındaki hips ve mav'u içine attım. Ondan sonra bu düşman karakteri silebilirim. Player'a tıkladığım zaman oyunu bir başlatalım. Şöyle bir şey olacak. Karakter hareket etmeyecek. Bunu da bu şekilde çözmemiz lazım. Tekrardan Player'a tıkladım. Yanında Knight Avatar var. Bu karakterin altındaki avatarı üstüne attım. Eğer ki Knight Avatar'ı kullanırsak onun vücudunu kullandığı için, body partlarını kullandığı için hareket etmiyor. Bu şekilde ilk düşman karakterimizi eklemiş olduk. Bunu kopyalıyorum. Üsttekinin ismini enemy yapabilirim. Layer'ını da biz canavar olarak eklemiştik. Children objelere uygulansın. Yani uygulansın, bir zarar yok. Sonra bir tane daha player 2 diye kopyalamıştım ben bunu. Şuraya aldım. Şimdi bunun ismi de player olacak. Şimdi asıl karakterimi sahneye atıyorum. Galiba ilk defa göreceksiniz. Kötü bir görüntü oldu ama biraz yaklaştırayım. Böyle bir karakterimiz olacak. Şimdi aynı işlemi bunda yapacağım. Transform komponentini kopyaladım. Enemy değil. Alttaki player'a paste yaptım. Sonra bunun altındaki diğer body partlarını, vücudun kısımlarını tek tek sildik. Paladin'deki vücut kısımları artık ne demek bunlar? Tam ben de bilmiyorum. Yani bunlar işte şeyler ya. Birisi kalkan, mesela hipster, sağ kolu, sol kolu, spine var. Hani bunlar o karakterin detayları. Bununla daha sonra ilgileneceğiz işte. Sağ omuz, right arm. Animasyonu buradan da yapabiliriz aslında. Animator kısmından işte karakteri hareket ettiririm. Buradan da animasyon yaparım ama 3 boyutlu da gerçekten zor olduğu için biz kolay yolu tercih ediyoruz. Ctrl Z diyeyim de. Heh, tamam. Belki hareket ettirmişimdir diye. Şimdi işlemi tamamladık. Buradaki yine bu canavar karakterinin vücut partını kullanıyor, avatarını kullanıyor. Biz bu Paladin'in avatarını oraya atacağız. Başlatırsam ikisi birden hareket edecek. Hadi başlatalım. Gördüğünüz gibi ikisi birden hareket ediyor. Onu nasıl engelleyeceğiz? Şu player'ı üst kısmı attım. Hatta Paladin, ona gerek yok. Bunu sildik. Şimdi düşman karakterine tıkladığım zaman third person karakter. Bu kalacak. Bir üstteki controller. Bu bu script'i sileceğiz. Tamam, şimdi sildim. Çünkü biz tuşlara bastığımız zaman bunu kontrol etmesini istemiyoruz. Ama hareket etmesi açısından bu animasyona bağlı bunların hepsi. Third person karakterler script'te. Bu animasyonları kullansın ama klavyeyle sadece player karakterim hareket etsin. Bunun tagi de zaten player'mış. Layer'a gerek yok. Layer'ı kullanmayacağız. Şimdi yavaş yavaş yapay zekaya geçebiliriz. Burada Window kısmına tıklıyorum. Navigasyon var bu. İşte navigation, her neyse nasıl kullanıyorsanız. Burada bake kısmına geldim. Bake diyeceğim. Biraz bekletebilir bizi. Tamamdır. Yani şöyle haritanın bütün kısımları mavi oldu. Yani biraz yaklaştığımız zaman bir hata olmadığını görebiliriz ama bu şeyden dolayı, kullandığımız yer malzemesinden dolayı biraz böyle gidip geliyor gibi gözükebilir. Hani yine herhangi bir eksiklik varsa onları düzeltmemiz gerek. Ama düz bir zeminde bir problem olmuyor. Genelde işte rampa kullanıyorsanız yukarı çıkacak bir rampa. Onlarda problem olabiliyor. Bizim sahnemiz düz. O yüzden bununla işimiz yok. Burada şöyle bir şey var. Terrain'e tıkladığım zaman objenin altında Navigation Arena
walkable yazması lazım. Şu üsttekilerin de tıklanması lazım. Otomatikman yaparsanız işte B2 tıkladığınızda zaten kendiliğinden oluşuyor. Inspector paneline geri döndüm. Şimdi bu navigasyon ne işe yarıyor? Yani bildiğiniz aslında araç navigasyonu gibi. Karakterlerin yapay zekayı oluşturduğumuz zaman o alanın tamamını taramasını sağlıyor. O yüzden mavi kısımlarda bir boşluk varsa orayı görmeyecektir. Karakteriniz oraya gittiği zaman bu düşmanlar takip etmeyecektir. Şimdi Artificial Intelligence Controller var. Bunu ekleyelim. Bu alt kısımda target var. Target hedef demek. Bu player'ı tutup da target kısmına atarsam oyunu başlatayım. Düşman otomatikman beni takip etmeye başlıyor. Böyle arkasına yapıştı. Devam ediyor. E, Normalde böyle yapabilirsiniz ama biz bunu kullanmayacağız. Çünkü sürekli takip etmesini istemiyoruz. Karaktere yaklaştığımız zaman takip etsin. Onun için de bir tane script oluşturacağız. Neredeymiş şimdi scriptlerimiz? Şu klasörü açalım. Bir tane daha klasör oluşturdum. Karışmasın diye tek tek oluşturmakta fayda var. Buraya create dedim. Yeni bir tane script. Enemy controller yazdım. Sonra düşman karakterine tıklayıp add component diyeceğim. Enemy controller diyeceğim. Using Unity standard assets characters nokta third person. Bunu eklememiz lazım. Serialize file float max hp 100f olacak. Aynı şekilde serialize file float, buraya da saldırı mesafesi yazacağım. Bu da 4 float olacak. Yani 4 metre. AI karakter controller ismini AI diye vereceğim ben. Eşittir null diyeceğiz. Game object player eşittir null float current HP, yani son andaki HP'si. Bu da 100 olacak. Sonra bunun altına public float HP, ya da şöyle yazayım, HP yüzdesi get yazacağım. Return current HP bölü max HP olacak. Player eşittir game object find object bir tek parantez açacağım. Player yazacağım. AI diyeceğim. Get component AI yazdığımı zaten çıkıyor. AI controller. Sonra update kısmına geliyorum. Float mesafe eşittir vektör 3 nokta distance player nokta transform nokta position virgül transform nokta position. Bu player'la kendi karakterin, yani şu anda üstüne yazdığımız enemy karakterinin arasındaki mesafeyi alacak. Mesafe almışım, mesafe. If diyeceğiz. Mesafe küçüktür saldırı mesafesi. AI nokta set target player nokta transform. Else yazacağız. AI nokta set target transform. Yani burada ne olmuş oldu? Mesafe değil, değişken belirledik. Bunu update fonksiyonuna yazdığımız için sürekli bunu güncelleyerek mesafeyi güncel tutacak. Bu da player'ımızın pozisyonuyla düşmanın pozisyonu arasındaki mesafeyi sürekli güncelliyor. Bu güncellerken biz 4 metre bir saldırı mesafesi belirledik. Eğer ki diyoruz saldırı mesafesinden daha yakına gelirsek AI.set target. Şimdi sahneye geldiğim zaman enemy'nin altında şurada target var. Yani 4 metre mesafenin altına yaklaştığımızda bu otomatikman bizi target alacak. Hatta başlatıp da oradan gösterelim. Şu anda
enemy transform kendi pozisyonunu hedef alıyor. Yaklaştığım zaman da player'ı hedef alıyor. Tabii bu çok hızlı hareket ediyor şu anda. Şurada onunla ilgili ayarlar var. İşte speed kısmı. Speed'i 1 yapabiliriz. İvmeyi 0 yapabiliriz. Hızlanması. Bu şekilde biraz daha iyi olacaktır. Stopping distance'ı da 1 yaptım ben. Karakterden kaçamıyoruz herhalde. Yani o ayarı siz kendinize göre yaparsınız. Artık hızı falan buradan değiştirmek çok zor değil zaten. Düşman ve player karakteriyle işimiz bitti. Şimdi prefab kısmına bunları alalım. Ancak burada eski prefablarımı silebiliriz. Şu kamera sabitleyicisi kalsın. Belki işimize yarar. Player'ı attım. Enemy'yi de attım. Ondan sonra ben videonun sonunda ek olarak bir şey yapmak istiyorum. Şuralara düşman ekledim. Böyle rastgele konumlara. Başlattığım zaman player tag'i ekle herhalde. Geri alalım bunları. Enemy'ye tıkladığımda tag olarak player eklemiş. Buna dikkat etmemişiz. Tag olarak enemy tag'i ekleyeceğiz. Şimdi bunu tekrardan prefab haline getireyim. Düşmanları tekrar attım. Yani bu kısmı silmeyeceğim çünkü siz de aynı devam ettiğiniz için sizde de enemy tag'li olabilir. Sonra yorumlardan yazarsınız. Şimdi yaklaştım. Burada ilk canavar geldi. İkincisi geldi. Üçüncüsü artık hangisine yakınsam o kovalamaya başlıyor. Yani yapay zeka ilk giriş dersimiz ve basic bir şekilde bu oldu arkadaşlar. Bu dersi buraya kadar gelelim arkadaşlar. Basit bir şekilde yapay zekaya giriş yapmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Alt taraftan yorum yazabilirsiniz. Veya Unity ile uğraşan bir platformla tanıdıklarınız varsa veya bir forumla ilginiz varsa oralardan da videoyu paylaşabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.